Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle füme somonlu, kuşkonmazlı bir makarna tarifi paylaşacağım. Hem çok pratik, çok hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz hem de çok besleyici bir tarif. Akşam yemeklerinde ve davet sofralarınızda gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. İsterseniz tarifimizin yapılışına geçelim. Bu tarifte yeşil kuşkonmaz kullandım. Daha önce bir tarifimde beyaz kuşkonmazlı çorba yapmıştım. Ve beyaz kuşkonmazların kabuklarının soyulması gerektiğini söylemiştim. Ama yeşil kuşkonmazlarda böyle bir şey yok. Çünkü dış kabukları beyaz kuşkonmaz gibi kılçıklı bir yapıda değil. Bundan dolayı bıçak bile kullanmadan direkt elinizle kuşkonmazları çok rahat bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yeşil kuşkonmazları hazırlarken alt kısmında yumuşak esnek olan kısımlar bayat kısımlar anlamına geliyor. O yüzden bu kısımları alıyoruz ve bu şekilde elimizle kırarak kuşkonmazlarımızı hazırlıyoruz. Başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Kuşkonmazlarımın sap kısımlarını ayıklarken nereden çıt ses duyuyorsam oradan kırıp ayırıyorum. Böylece bayat kısımlarından kurtulmuş oluyorum. Bütün kuşkonmazları bu şekilde ayıkladıktan sonra onları tereyağında kavuracağım. Daha sonra da füme somon kullanacağım. Eğer füme somon sevmiyorsanız normal somon da kullanabilirsiniz. Çünkü füme somonun isli tadını çok fazla kişi sevmiyor. Eğer sadece kuşkonmaz kullanmak istiyorsanız da kavrulduktan sonra üzerine krema ekleyebilirsiniz. Ya da haşlanmış tavuk ekleyebilirsiniz. Kuşkonmazla birlikte değişik farklı kombinasyonlar oluşturabilirsiniz. Hazırladığım kuşkonmazları 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı koyduğum tavada güzelce kavuruyorum. Burada kuşkonmaza herhangi bir su vesaire eklemeyeceğim. Ondan dolayı tavanın kapağını kapatıp buharda pişmesini sağlamaya çalışıyorum. Ama dikkat edin, kuşkonmazlar yanmasın. Ara ara karıştırıyorum bundan dolayı. Bildiğiniz gibi kuşkonmaz çok faydalı bir sebze. Vitamini çok fazla öldürmemek gerekiyor. Biraz diri bırakabilirsiniz bundan dolayı. Eğer suda haşlamak istiyorsanız da kesinlikle haşlayıp suyunu süzmeyin. Bunun yerine az su koyup buharda suyunu çektirerek pişirmeye çalışın. Kuşkonmazlarım biraz kavrulduktan sonra üzerine füme somonları ekledim. Füme somonlar zaten pişmiş. Bundan dolayı ekstra pişirmiyorum. Sadece üzerine ekleyip biraz tatlarının birbirine geçmesini sağlıyorum. Ve baharat olarak da tuz, karabiber ve kekik koydum sadece. Burada tuzuna dikkat edin eğer füme somon kullanacaksanız. Çünkü füme somon çok tuzlu. O yüzden çok fazla atmamaya dikkat edin. Son olarak da üzerine rendelenmiş mozzarella peyniri koyup kapağını kapattım. Ve ocaktan alıp kendi buharında demlenmesini sağladım. Daha sonra haşlanmış spagetti ile birlikte servis ettim. Burada farklı makarnalar da kullanabilirsiniz. Ben somon ve kuşkonmazlarımı makarnamın yanında servis ettim. Çünkü somonların çok fazla dağılmasını istemiyorum. Ama siz eğer lezzetin birbirine daha fazla geçmesini istiyorsanız direkt haşlanmış spagettiyi bu karışımın içine ekleyip biraz birlikte demlenmesini sağlayabilirsiniz. Tarifimi deneyip yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer tarifi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve bunun gibi güzel farklı tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize hayırlı, mutlu günler diliyorum.